Merhaba sevgili dinleyenler ve izleyenler. Her şeyin felsefesinde bugün idam, işkence, hapis gibi ceza sistemleri ve ceza sürecine sosyal medya etkisi gibi konular üzerine konuşacağız. İdam ve işkence gibi yaptırımlar ceza yöntemi olarak sence uygulanabilir mi? Yani nasıl bir toplumda yaşadığınıza ve toplumunuzun ceza sisteminin niçin var olduğunu düşündüğüne göre değişir cevap. Örneğin ceza sisteminin suçluları ıslah etmek ve topluma yeniden kazandırmak için olduğunu düşünüyorsanız böyle cezalar teklif dahi edilemez. Ceza bir intikam aracıysa bu yöntemler uygulanabilir. Ceza gözdağı verme, suçun işlenmesine yönelik bir örnek oluşturma aracıysa yine uygulanabilir. Adaletin amaç olduğu idealist bir toplumda yaşıyorsanız ceza başka bir şey için değil, doğrudan adaletin tecelli etmesi amacıyla uygulanacaktır. Yani cezanın kendisi amaç olacaktır böyle bir toplumda. O toplumun adalet anlayışında idam ve işkencenin yeri varsa normal olarak idam ve işkence uygulanacaktır. Hem de diğerlerinin aksine bu yaptırımların kendisi amaç olacaktır. Bir şey uğruna yapılmayacaktır. Bunun için Kant'ın bir örneği var. Kant, her yerden izole bir adada yaşıyorsanız ve bir gün toplumunuz birliğini dağıtmaya yani devlet benzeri yapısını sonlandırmaya karar verse bile son idam mahkumunun cezası infaz edilmeden toplumu dağıtamazsınız der. Cezanın kendisinin amaç olduğu perspektif böyle bir perspektif. Yani bu tür cezaların uygulanıp uygulanmaması tamamen cezayı niçin vermek istediğinizle alakalı. Sen bunlardan hangisinin doğru olduğunu düşünüyorsun? Yani senin gibi insanların yaşadığı bir toplum olduğunu düşünelim. Bu cezalar uygulanır mıydı senin yaşadığın toplumda? Burada bir doğru yok. Toplum yapıları ve toplum yapılarına uygun seçenekler var. Ama illaki benim durduğum yeri soruyorsan idam gibi bir cezanın Kant'la örneklediğim idealist toplum modeli dışında hiçbir perspektifte yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Islah sisteminde zaten böyle bir cezaya yer yok. Gözdağı verme amacıyla bu cezayı uygulayacaksanız yine verimsiz bir yöntem çünkü insanları düşünemedikleri bir şeyle korkutamazsınız. Velev ki ölüm cezası uygulamaya başladınız ama ölüm nedir? Ölünce tam olarak ne olur? Dünyada bir amacı ve yaşama isteği yoksa ölüm gibi bir ceza suçluyu durdurabilir mi? Suçlu ölümü ne olarak düşünüyor? Ölüm suçlu onu ne olarak düşünürse düşünsün yine de bir ceza olarak kalabilir mi? Cevaplaması zor çok fazla soru ortaya çıkıyor görüyorsun ki. Demek ki eğer amacınız gözdağı vermekse daha somut ve gerçek anlamda korkutucu bir şey öne sürmeniz gerekir. İntikam temelli ceza sistemi içinse fazla hafif bir yöntem. İdam çünkü ömür boyu sürecek bir zarara karşı alınacak intikam bir anlık ölüm olamaz. İntikam temelli ceza sistemleri işkenceye daha fazla yakınlık gösterir. Eğer benim gibi insanların yaşadığı bir toplum hayal ediyorsak, idam, işkence gibi cezalar uygulanmayacağı gibi hapis cezası da uygulanmazdı çünkü bunları verimli bulmuyorum. Ama şöyle bir gerçek var ki hapis cezası sanırım tüm dünyada uygulanıyor. Doğru. Peki sen bu cezayı niye verimsiz buluyorsun? Ve o zaman ne tür cezaların verimli olduğunu düşünüyorsun? Yani örneğin 20 yıl hapis yatmak nedir? Ne anlama geliyor? Bir cevabın var mı? Ne bileyim karanlık bir odada geçiyorsun. Toprağın altındaki solucan gibisin yani. Yani bir şey hissedemiyorsun. Düşünülemez bir şey aslında. Deneyimlemeyen biri için düşünülemez bir nicelik 20 sene hapis yatmak. Doğru. Deneyimleyen biri için de kesin olarak tanımlanabilir olduğunu düşünmüyorum. Yaşadığınız son 20 seneyi nasıl tanımlayabilirsiniz? İnsan 20 senelik deneyimler silsilesini bir bütün olarak hissedebilir mi? Alışana kadar zor bir süreç olabilir. Ama adapte olduktan sonra hapishane hala bir ceza mıdır yoksa bir yaşam biçimine mi dönüşür? Uzun süre hapishanede kaldıktan sonra dışarı çıkmak istemeyen insanların hikayelerine rastlamışsınızdır. Eğer uzun süreli hapsin sonunda böyle hisseden biri varsa o içeride gerçekten ceza çektiğini hissetmiş midir? Birini yaralama ve öldürme cezasının arasında 3 yıl fark var diyelim. Bir şekilde karşısındakine zarar vermeye karar veren birini aradaki 3 yılla tutabilir misiniz? Yani şöyle bir şey oluyor. Ben zaten cezaevinden çıktım abi. Çok da sorun değil. Bir daha saplarım, bir daha yatar, bir daha çıkarım. Yani cezam neyse çeker giderim. Ben bunu diyen adam gördüm. Yani aradaki farkı büyüttünüz. Yaralama 10 yıl, öldürme 20 yıl dediniz. Bu durumda suçu işleyecek kişi nasıl düşünür? Elinde cezanın 2 kat olduğu, bir kişiyi öldürmek yerine 2 kişiyi yaralayabileceği gibi veriler var. 10 yıl ve 20 yıl hapis arasındaki fark insanların niteliksel olarak düşünmesine elverişli bir fark değil. Bununla neyi engelleyebilirsiniz? Nasıl bir intikam olduğunu düşünebilirsiniz? Ya da bununla bir insanı nasıl ıslah edebilirsiniz? Diğer açıdan hapishane binalarının yapımı ve bakımı, personel masrafı, güvenlik masrafı gibi birçok gider devlet hazinesi tarafından karşılanıyor.
düşünüyor. Topluma zarar verdiği için toplumdan tecrit etmek istediğiniz insanları yine toplumun yarattığı kaynakları tüketerek tecrit ediyorsunuz. Zaten zarar görmüş olan toplum bir de bu şekilde zarara uğruyor. Ben sürgün ve çalışma kampı gibi ceza sistemlerinin verimli olduğunu düşünüyorum. Örneğin çalışma kamplarında tarımsal ürünler, hayvansal gıda, pamuk ve kumaş ürünleri, maden ürünleri üretilebilir. Bu ürünlerin devlet tarafından kurulacak halk marketlerinde satışı sağlanır. Üretimdeki emek cezalardan tanzim edildiği için temel tüketim ürünlerini halka ucuza sağlamış olursunuz. Yoksul hanelere üretimden ücretsiz gıda yardımı yapılabilir. Piyasadaki temel ürünlerin fiyat dengesini sağlamak adına böyle bir seçeneğin sunulması suni pahalılaşmanın önüne geçer. Suç mağdurlarına bu marketlerden elde edilen gelirle rehabilitasyon, yaşam, eğitim ve sağlık desteği sağlarsınız. Böylece topluma ve toplumdaki bireylere zarar veren insanları ikinci bir yük haline getirmek yerine toplum için çalıştırmış olursunuz. Verimli bir sistem bu tür cezalar düşünülerek kurulabilir. Hapishaneler de yargılama süreci için kullanılabilir. Suçu açık ve seçik kesin delillerle kanıtlanmayan insanlar için kullanılabilir. Çünkü suçu açık olarak kanıtlanmayan birini çalışma kampı ve sürgün sistemine dahil etmek çok da adil olmaz. Senin çalışma kampı olarak gördüğün işleri şu an insanlar hayatlarını sürdürebilmek için yapmak zorunda kalıyorlar. Bunu nasıl bir ceza haline getirebilirsin? Yani senin bakış açınla insanlar yüzyıllardır kölelere yaptırılan işleri de bugün bir meslek olarak yapıyor. Köleyi köle yapan çalıştığı iş değil, çalışma koşulları ve emeğinin karşılığında hiçbir şey elde edememesi. Yani emeğine yabancılaşmasıydı. Günlük hayatında ne yapacağını ve nasıl yaşayacağına karar verememesi, yani kendisine yabancılaşmasıydı. Çalışma kamplarındaki ortamları da kölelik sistemine benzer biçimde kurgularsanız cezanın ceza olması konusunda hiçbir endişeye kapılmanıza gerek kalmaz. Örneğin en ağır suçluları maden ocakları, inşaat gibi ağır ve yıpratıcı işlerin yapıldığı çalışma kamplarına gönderirsiniz. 14 saatten azalmamak kaydıyla günlük çalıştırırsınız. Vardiyasını tamamladığında da izole hücrelere kapatırsınız. Çalışma, beslenme ve dinlenme koşullarının hümanistçe belirlenmeyişi idam gibi anlık bir ölüm tehdidi yerine yavaş ve ağrılı bir ölüm sunar. Cinayet, tecavüz gibi suçlarda herhangi bir af mekanizması olmaksızın suçlunun ölümüne kadar çalışma kampında çalıştırılacağını garanti edersiniz. Hafif suçlar işleyenleri dikim atölyeleri gibi çalışma kamplarına atarsınız ve suçların karşılığında alınacak ceza niceliksel değil niteliksel hale gelir. Böylece insanları düşünebilecekleri, hayal edebilecekleri cezalarla caydırmaya çalışırsınız. Öyle 20 yıl hapis gibi hayal edilemez bir şeyle değil. Suç işleyip bu çalışma kamplarından birine düşen birinin bir daha düşmek istemeyeceği bir ortam kurgulamanız gerekiyor. Ve bunu hümanist ilkelerle yapamazsınız. Sürgünden de bahsetmiştin. Bunu niçin söyledin? Sizin edimleriniz ve hayatınız başkasına tehdit oluşturuyorsa sürgün bir çözümdür. Örneğin bir boşanma sonucunda bir hanımefendiyi ölümle tehdit eden birini düşünün. Uzaklaştırma ve koruma kararı var fakat tehditler devam ediyor. Böyle bir durumda sürgün uygularsınız. Ülkenizde belirli sürgün bölgeleri seçersiniz ve sürgün bölgelerine girişler ve çıkışlar kontrole tabi olur. Böylece ağır bir suç meydana gelmeden önce onun önüne geçmiş olursunuz. Düşünce yapını anlamaya başladım. Özetleyecek olursam tehdit oluşturan kişileri bir insanat bahçesine kapatalım ve toplumdan uzakta kalsın demek istiyorsun galiba. Peki bu durum izole bir suç şehri veya suç mahallesi oluşturmaz mı? Evet, güvenlik düzeyi bakımından daha riskli bir şehir var etmiş olursunuz. Muhtemelen bu tür sürgün şehirlerinde suç oranları doğal şehirlerden daha yüksek olacaktır da. Oraya sürgün edilenlerin keyiften sürgün edilmiş olmadığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Diğer insanları hayatı ve yaşama bakımından edimleri sonucunda engelleyen, onlara karşı risk oluşturan insanlar için oluşturulmuş olacak sürgün şehirleri. Yani bu da bir tip ceza. Dolayısıyla böyle bir yerde yaşamak istemeyen birinin başkasının doğal yaşam akışına müdahale etmemesi yeterli olur. Peki ben kazara bir iftira ile vesaire oraya düşecek olursam buradan geri çıkabilme durumum olmalı mı? Ya da olamayacağını bildiğim için çok dikkat ederek hayatıma dikkat etmeliyim. Sürgün ve çalışma kampı sisteminden bahsederken açık ve seçik kanıtlanmış olmaktan bahsettim. Eğer bir iftiraya uğruyorsan muhtemelen senin suçun açık ve seçik olarak kanıtlanamıyordur. Yani senin suçunun araştırıldığı, kesinleşmediği dönem için zaten hapishanede ikamet edeceksin ya da dışarıda ikamet edeceksin. Suçunun kesinleşmesini bekleyeceksin. Yani böyle bir sorun oluşmaz. Şöyle, o zaman kamera kaydı olan bir şekilde adam öldürdüğümü varsayalım. O zaman ben böyle bir cezayla karşılaşacağım. Ama acabaların olduğu bir yerde böyle bir cezayla karşılaşmayacağım.
Doğru mu anladım? Tabii ki. Evet, doğru anladın. Yani %99 değil, suçun %100 kanıtlanabiliyorsa böyle bir cezayla karşılaşacaksın. Tamam, böyle bir ceza verelim dedik. Onu da kabul ettik. Peki cezalar suçları telafi eder mi? Suçun kime karşı ve hangi nitelikte işlendiğine göre cezanın suçu telafi edip etmeyeceği konusu değişir. Konuşabilmek için basit ayrımlar yapayım. Örneğin suçları basitçe 3'e ayıralım. Devlete karşı işlenen suçlar, mülke karşı işlenen suçlar, bireye karşı işlenen suçlar diyelim. Devlete ve mülke karşı işlenen suçlar suçun ağırlığına göre telafi edilebilir. Fakat bireylere karşı işlenen suçların ne ilahi düzende, ne toplumsal düzende, ne de anayasal düzende telafisi mümkün değildir. Zaten cezalar da bu yüzden telafi olarak değil başka amaçlarla kurgulanır. Suçluya nasıl bir ceza verilirse verilsin mağdurun yaşadığı deneyim, fiziksel ve zihinsel etkiler ortadan kalkmayacak. Onlar var olmaya devam edecek. Bunun telafi edilebilir, geri alınabilir bir yanı yok. Yaşananlar yaşandı. Karşılığında mağdura ne verirseniz verin, olan şeyleri olmamış şeyler haline getiremezsiniz. Başka bir soruyla devam edelim. Sosyal medyada yankı bulan bir suç ve aynı nitelikteki başka bir suçun uygulamada farklı biçimlerde cezalandırıldığı görülür. Burada bir sorun olduğu açık ama sorun nerede? Eğer bu tür bir düzende yaşıyorsanız sadece hukuk değil devlet sisteminiz de yozlaşmış demek. Sosyal medyaya bakarak devlet mi yönetilir? Böyle bir toplum var mıdır bilmiyorum. Varsa çok distopik olurdu. Twitter mahkemesi bunu beğendi. Velev ki böyle bir toplum var. Devletin vatandaşlar arasında her konuda eşitliği sağlaması zor olsa bile cezada eşitliği sağlamak en kolayıdır diye düşünüyorum. Sence de öyle görünmüyor mu? Ya evet. Bu eşitliği sağlayamayan bir devlet yapı itibariyle en hafif tabirle yozdur. Hukuk sistemi özelinde değil doğrudan devlet yapısı hakkında konuşuyorum çünkü çoğunluk baskısının doğrudan muhatabı hakimler değil siyasi yapılardır. Doğru işleyen bir düzende çoğunluğun yaptığı baskı siyasi yapılar tarafından karşılanır ve orada kalır. Sonuç bu baskıdan etkileniyorsa siyasi yapılar görevini yapmamış ve baskı karar verici konumundaki hakimlerin, mahkemelerin üzerinde kullanılmış demektir. Diğer bir açıdan sizin devlet düzeninizde siyasi yapıların bunu yapmasına izin veren boşluklar vardır. Bu yüzden de yoz olan devlet yapısının kendisidir. Devlet bu şekilde yozlaşmışsa tabii ki bunun sorumluluğu ortak paydada devleti oluşturan vatandaşlara aittir. Sizin yozluğa müsaade eden bir yapınız varsa devletinizin yozlaşmasına da müsaade edersiniz. Soruyu sosyal medya ekseninden kurtarıp şöyle sorayım. Mağdurun kim olduğuna göre cezalandırma hatta suçlunun yakalanma süreci bile değişiklik gösterir. Bu durumda soruna nereden bakmak gerekir? Evet, bu bir gerçek. Distopik bir düzenin kendisi aslında. Hayat kadınları, otostopçular ve evsizler gibi gruplar suçlular tarafından açık hedef olarak görülür. Çünkü yeterli arama çalışması hiçbir zaman bu gruplar mağdur olduğunda yapılmaz. Örneğin Robert Ben Ross var. Amerika'da otostopçuları hedef alan bir seri katil. Yani birçok seri katil var ama özellikle Robert Ben Ross'tan bahsettim. Çünkü kurbanlar suçlunun elinden kurtulsa bile suçu bildirme konusunda istekli davranmamışlar. Çünkü bir suç duyurusunda bulunduklarında kendi ifadelerine karşı gayet iyi bir insan rolü yapan Ross'un ifadesinin daha fazla dikkate alınacağını düşünmüşler. Bu suçun bildirimini yapmayanlar öldürülme kastıyla kaçırılıp sistemik olarak işkence ve tecavüze maruz kalan, öldürülmeyi bekleyen insanlar. Açıkça burada bir sorun var ve sorunu bulmak için şöyle bir soru soralım. Ceza suç için midir yoksa suçlu için midir? Buradan önce ben bir şey sorsam. Tabii ki. Yani o zaman bizim elimiz ayağımız düzgünse, konuşmamız düzgünse biz cezalardan yırtabiliriz. Bu durumda çünkü kimse bizim gerçekten öyle bir suçu işleyeceğimizi düşünmeyecek. Ben böyle bir çalışma, bir deney de görmüştüm. Aynı zamanda bu konuda ne düşünüyorsun? Benim sorduğum soruya geliyoruz yine. Ceza suç için midir yoksa suçlu için midir sorusuyla alakalı senin sorduğun soruda. Çünkü eğer ceza suç içinse kanun karşısında herkesi eşit kılma olanağın olur. Belirli bir suça karıştıysan o suçun taşıyıcısı olarak cezalandırılırsın. Ama suç yerine suçluya ceza vermeye çalıştığınızda onun karakteri, sosyal statüsü gibi ölçülemez, nesnelleştirilemez birçok ölçütü işin içine dahil etmiş olursunuz. Böyle bir durumda da daha düşük sosyal sınıftaki mağdurların şikayet etmekten kaçınması ve adaletin tecellisine güvenmemesi gayet normaldir. Öyleyse ideal bir adalet sisteminde cezanın ve suçlunun yakalanma sürecinin motivasyonunun suç ve suçun meydana geliş biçiminin dışına çıkmaması gerekir. Birçok adalet ve eşitlik sorununun çözülmesi için atılması gereken ilk adım belki de böyle bir şey. Bu adımı atmadığınızda sesi en çok çıkan haklı sayılır. Zenginlik ve haklılık kavramları arasında çarpık bir ilişki kurulur.
toplumun alt sınıflarındaki insanları hedef haline getirirsiniz ve adalet, vatandaşlık payesiyle bir araya geldiğiniz devlet tarafından değil, sosyal ilişkiler tarafından yönlendirilir. Eğer sadece suça ve suçun işleniş biçimine odaklanılırsa iyi hal indirimi, çocuk suçlulara yaşlarından dolayı yapılan indirimler, tahrik indirimi gibi indirimlerin durumu ne olur o zaman? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bahsettiklerin arasında haksız tahrik suçun işleniş biçimi bakımından bir şey ifade eder ama anlaşılmaz bir ifade. Suçlunun gerçekten tahrik olup olmadığını bilme şansımız var mı? Neden tahrik olunur, neden tahrik olunmaz? Bunu kesin olarak bilebileceğimiz bir ölçeğimiz var mı? Doğrudan nedensellik barındırmayan bir konuda bu tür uygulamalar bir nevi suçu aklamak gibi oluyor aslında. Varsayalım ki bir cinayet davasında mağdur suçluya küfür etti ve suçlu da mağduru öldürdü. İnsanlar toplandı, dava görüldü, tahrik indirimi uygulandı. Bu indirimin anlamı, evet, hakarete uğradığınızda birini öldürebilirsiniz düşüncesinin haklılık payı oranında cezanın affedilmesidir. Her suçun bir motivasyon kaynağı var. Motivasyon kaynaklarına yönelik indirim, motivasyon kaynağına dair bir aklamadır, hak vermedir. İnsan eylemi ve yönelmişliği arasında doğa kanunları gibi doğrudan bir nedensellik yoktur. Yönelmişlik kısaca insan zihninin belirli bir tavırla, duyguyla dünya hakkında olması, dünyayı temsil etmesi için kullanılan bir kavram. Siz dünyadaki bir duruma yöneldiğinizde, onun hakkında bir şey düşündüğünüzde, bir şey hissettiğinizde, bu daha sonra gerçekleştireceğiniz davranışın doğrudan nedeni değildir. Yani bir şey düşündüğünüz için zorunlu olarak onu yapmazsınız. Motivasyon kaynakları ve davranış arasında bir boşluk vardır ve bu boşluğa irade denir. Yani sizin iradeniz var. İradeniz olduğu için sorumluluklarınız var. Her karşınıza gelip yaptım ama bir sor neden yaptım diyene sorarsanız, herkesi tahrik eden, güdüleyen bir şey vardır zaten. Tahrik olunacak şeylere dair evrensel bir norm olmadığına göre tahrik indirimi diye bir şeyin var olması da saçmalıktan ibarettir. İyi hal indirimine değinmiyorum bile çünkü ceza suça karşı verilir. Suçtan sonra gösterilen iyi halin kimseye bir faydası yok. Zaten hangi iyi hal? Siz bu iyi hali nasıl ölçeceksiniz ki? Ne kadar iyi bir hal mesela? İyi hal nedir? Nesnel cevaplarınız yoksa böyle şeylerde adaleti ve eşitliği zedeleyecektir. Takım elbise, kravat, gömlek, iyi bir hal indirimi alabilirsin yani. Neden olmasın? Yani senin dediğin gibi iyi hal eğer bizim giyim kuşamımızla alakalıysa daha önce bahsettiğim soruna geri dönüyoruz. Zenginlik ve haklılığı birbiriyle karıştırmaya başlıyoruz demektir. Her neyse, çocukların işledikleri suçlar konusunda da farklı düşünmüyorum. Olağan dışı bir durum olmadığı sürece devletlerin reşit saymadığı kişilerin işlediği suçlar güçleri nispetinde genellikle yine reşit olmayan çocuklara karşı işlenir. İyiyi kötüden ayırabilecek yargı yetisi olan herkese eşit ceza uygulamanız gerekir. Birlikte tasarlayarak birini öldüren iki kişi düşünün. Doğum günleri arasında 2 gün olsun. Suçun işlendiği tarih itibariyle bu kişilerden birinin henüz reşit olmasına bir gün olduğunu ve diğerinin henüz bir gündür reşit olduğunu varsayalım. Burada iki kişiden birine farklı bir ceza vermek mantıklı mı? Bunun bir mantığı, uygulanabilirliği yok. İlkeler basit ve uygulanabilir olmalıdır. Bu ilkeyi de iyiyi kötüden ayırabilecek muhakeme yetisine sahip olmak olarak koruyabileceğimizi düşünüyorum. Bu mihvalde akıl hastalarına dair indirimler konusunda da zaten konuşmuştum. Delilik videosunda ilgili bir kısım vardı. Evet sevgili dinleyenler veya izleyenler, açıklama kısmına ben bir link koyacağım. Delilik videosuna, oradan kayarsınız. Suç ve suçun yüklenicisi sabitse herhangi bir indirimi mantıklı, makul ve adil bulmuyorum. Kişinin edimi ya suçtur ya değildir. Çünkü bu tür şeylerin tümü, yani indirime dair, ceza indirimlerine dair şeylerin tümü subjektif temellere dayanıyor. Ama bazı suçların yüklenicisi bir bireyin yanı sıra devlet, toplumsal düzen gibi çarpık sistemleşmiş yapılar olabilir. Varsayalım ki sosyal yardım başvuruları, mal varlığı beyanı, iş başvuruları kayıtlı biri var ve bu başvurularından hiçbir sonuç alamamış. Yani devlet vatandaşa karşı sorumluluğunu yerine getirmemiş. Vatandaş da yaşamını sürdürebilmesi adına küçük çaplı bir hırsızlık olayına karışmış. Böyle bir durumda devlet de suçun ortaya çıkması vatandaşla birlikte suçludur. Bu yüzden bu tür küçük çaplı suçların karşılığında vatandaşın aldığı ceza gibi devletin de vatandaşa karşı sorumluluğunun yerine getirmesini sağlamak gerekir. Mesela cezanın infazı zorunlu çalışma ve maaştan kesinti olarak sağlanabilir. Zorunlu çalışmanın ücreti de ilgili iş yerine devlet tarafından ödenir. Suçlunun yaptığı hırsızlık bedelinin ödenmesi sonrası maaş kesintisi ortadan kaldırılabilir. Fakat zorunlu çalışma koşulları birkaç yıl süreyle geçerli olabilir. Vatandaş
vatandaş yine de aynı suçu tekrarlıyorsa bu sefer tüm sorumluluk iradesine yüklenebilir ve ceza normal bir biçimde uygulanabilir. Bilmiyorum. Bin bir farklı çözüm yolu düşünülebilir. Önemli olan suçun yüklenicisinin iyi belirlenebilmesi. İkinci bir örnek varsayalım. Bir hanımefendi takıntılı biri tarafından takip ve tehdit edildiği konusunda şikayetçi olmuş, gerekli başvuruları yapmış, koruma kararları, uzaklaştırma kararları çıkmış ama hanımefendinin korunması sağlanamamış. Hanımefendinin doğal ve özgür bir hayat yaşaması engelleniyor değil mi bu örnekte? Şimdi de senaryoda takıntılı olan bireyin hanımefendiye yaklaştığını düşünelim. Varsayalım ki hanımefendi de nasıl bir şeyle karşılaşacağını bilmediği için bir şekilde bu bireyi öldürdü. Böyle bir durumda iki seçenek olduğunu düşünüyorum. Ya hanımefendinin yaptığını bir suç olarak değerlendirmeyeceksiniz ya da bu suçun yüklenicisinin takıntılı birey ve devlet olduğuna hükmedeceksiniz. Çünkü hanımefendinin yaşam alanında olmaması gereken birinin orada olmasını devlet olarak engelleyememişsiniz ve aynı zamanda o kişi de kendi iradesiyle olmaması gereken bir alana girmiş. Dolayısıyla burada devletin sorumluluğu nispetinde hanımefendinin mağduriyetini gidermek için psikolojik destek sağlaması, yaşadığı deneyimin üstesinden gelip hayata adapte olması için yaşam kalitesini arttırması gerekir. Sadece şurasını anlamadım. İndirimlerin tümünü reddettiğinde azmettiricinin bulunduğu ya da suçun kazayla işlendiği durumlar var. Bunlar ne olacak? Ben indirim gibi bir kavramın bu alanda kullanılmasını reddettim ve cezanın yönelmesi gereken iki ölçü sundum. Suç ve suçun işleniş biçimi. Daha sonra da suçun bir yüklenicisi olacağından bahsettim. Kazayla işlenen bir suç varsa bu suçun işleniş biçimiyle alakalıdır ve doğrudan cezanın niteliğini değiştirir. Dolayısıyla bir indirimden söz etmeye gerek yok. Bilinçli edimiyle kazayla ortaya çıkan sonuç aynı biçimde cezalandırılmaz. Çünkü suçun işleniş biçimi benzer değil. Azmettiricinin bulunduğu kişinin suçu işlemeye zorlandığı durumlarda da suçun yüklenicisinin kim olacağı ile ilgili sorunlar vardır. Ve bu sorunlarda suçun yüklenicisinin kim olduğunun tartışılmasıyla yine çözüme uğratılabilir. Evet sevgili dinleyenler ve izleyenler. Her şeyin felsefesinde bugün idam, işkence, hapis gibi ceza sistemleri ve ceza sürecindeki sosyal medya etkisi gibi konular üzerinde konuştuk. Sizin de farklı düşünceleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz ve değerlendirmeleriniz varsa lütfen yorum bırakın. Son olarak eğer kanalımıza abone olur ve videolarımızı beğenirseniz daha fazla kişinin önüne çıkarırsınız. Bir sonraki Her Şeyin Felsefesi programında görüşmek üzere. Birkaç iyi adam sundu. Hoşça kalın.